Yeni bir videodan herkese merhaba. Çöl geceleri gariptir. Rüzgar binlerce yıllık sırları taşır. Kumlar unutulmuş metinlerin üzerinde sessizce gezinir. Ve bazen tarihin kaderini değiştiren bir sandığı ortaya çıkarırlar. 1773'te Mısır'ın bir köşesinde duvarları çökmek üzere olan bir Kıpti manastırında tozlu bir sandık bulundu. Sandığın içinde yıpranmış, kenarları yanmış, bazı satırları çok zor okunan koptik bir metin çıktı ortaya. Bugün adına Pistis Sophia dediğimiz gizemli kitap. Ama bu metnin gücü bulunduğu anda değil, kilisenin neden yok etmek istediği sorusunda saklıydı. Peki gerçekten kilise bu metni neden yok etmek istedi? Çünkü bu kitap Hristiyanlığın resmi tarihinde yer almayan bir iddiada bulunuyor. İsa dirilişinden sonra 11 yıl boyunca havarilerine gizli öğretileri verdi ve bu öğretiler kaydedildi. Ama daha da şaşırtıcı olan şey şu: bu gizli konuşmaların merkezindeki kişi Petrus ya da Yahya değil, Mecdelli Meryem'di. Mecdelli Meryem İncil'i hakkındaki videomu da yine bu kanaldan bulabilirsiniz. Bu kilisenin yüzlerce yıl susturmak istediği bir iddiaydı. Fakat asıl mesele bundan ibaret değildi elbette. Pistis Sophia'nın sunduğu kozmoloji öyle farklıydı ki modern bilimin bile bugün hala tam olarak çözemediği bir evren modeli sunuyordu bizlere. Burada tek bir tanrı yoktur. Evren ışık ve karanlık güçlerin katmanlı yapısından oluşur. Ruh kapı kapı yükselir. Kozmik mimari arkonlar ve aeonlar tarafından yönetilir. Ve varlıkların en trajik olanı Sofya, yanlış bir yaratılış girişimi yüzünden düşer. İnsanlığın kaderi bu düşüşün yankısıdır. Sofya'nın karanlığa inişi insan ruhunun unutuluş hikayesi gibidir. Ve onun yükselişi insanın kendi ışını yeniden hatırlayışının sembolüdür. Fakat şimdi bir adım geri çekilelim. Burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu tür kitaplar kaynak metinlerdir. Çoğu insan bu tarz eserleri sıkıcı bulur ya da Türkçe'ye çevrilmediği için hiç ulaşamaz. Yan ya da ikincil kaynaklardan okuyanlar ise ya tercüme kurbanı olurlar ya da yorumlar içinde öz bilgiye ulaşamazlar. Bu kitaplar çevrilse bile hatalı çevrilebilirler. Bu yüzden metnin ruhu tamamen ortadan kaybolabilir. Benim avantajım ise mesleğimden geliyor. Akademik olarak tarih, dinler tarihi, eski antik metin analizleri, orijinal diller ve antik inanç sistemleri üzerine çalışıyorum. Bu metinleri yazıldıkları dillerde incelemek bana bu evreni doğru aktarma sorumluluğu yüklüyor. Bu kanalda da sizlere tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Tarihi, ezoterik ve dini metinleri akademik bir düzlemde objektif bir şekilde aktarmak. Benim için en önemli ilke şu: kendi düşüncelerimi dayatmamak. Kimseyi etki altında bırakmam. Herkes kendi özgür iradesiyle karar vermelidir benim için. Kanala abone olanlar zaten bunu biliyorlar. Kendi fikirlerimi çok nadir söylerim. O yüzden bu videolar sadece bilgi aktarımıdır. Bir de küçük bir hedefim var. Bu içeriklerden elde edilen gelirlerle öğrencilere küçük de olsa bir destek sağlayabilmek. Bu kanalı yalnızca bir YouTube kanalı değil, aynı zamanda bir eğitim köprüsü olarak görüyorum. Şimdi tekrar metne dönelim. Eğer Pistis Sophia gerçekten 2. yüzyılda yazıldıysa, kim bu kadar tehlikeli bilgilerle dolu bir metni manastırın karanlık bir odasında sakladı? Ve daha da önemlisi, neden sakladı? Bugün tarihin ve inancın en tartışmalı kitaplarından birinin kapısını birlikte açıyoruz. Tozlu Mısır kumlarından günümüze ulaşan bu metin sadece bir kitap değil. Unutulmuş bir kozmolojinin, kaybolmuş bir bilgelik sesinin yankısıdır. Ben Yunus Angıner. Hazırsanız Pistis Sophia'nın karanlık sayfalarına doğru iniyoruz. Pistis Sophia kelime anlamıyla inanç bilgeliği anlamına gelir. Fakat bu sade çeviri metnin taşıdığı devasa kozmolojik yapıyı anlatmaya elbette yetmez. Çünkü bu eser Gnostik Hristiyanlığın günümüze ulaşan en uzun, en detaylı ve en karışık metinlerinden biridir. Nag Hammadi belgelerinden önce elimizdeki en kapsamlı Gnostik kaynak da buydu. Metnin bugün kullanılan Koptik nüshası 4 ana bölümden oluşur. Bazı araştırmacılar içeriğin yapısına bakarak aslında 5 kitaptan oluştuğunu söyler. Çünkü metin tek bir kişinin kaleminden çıkmış gibi değildir. Farklı dönemlerin, farklı öğretilerin iç içe geçtiği bir mozaik yapı sunar bizlere.
Ve bu mozaik Hristiyanlık tarihinin belki de en sansasyonel iddiasıyla başlar. İsa dirilişinden sonra havarilerine tam 11 yıl boyunca gizli öğretiler verdi. Bu ifade bile metni başlı başına tehlikeli kılmaya yetiyor. Kitabın girişinde İsa ışıkla kaplı bir görünüş içinde havarilerinin karşısına çıkar ve onlara şu mesajı verir. Işığın alemlerinden geldim ve size gözlerinizden saklanan gerçekleri açıklamaya geldim der. Bu yüzden Pistis Sophia yalnızca bir vaaz kitabı değildir. Aynı zamanda bir kozmoloji atlası, bir ruh psikolojisi, bir ilahi dram ve bir inisiyasyon metnidir. Mecdelli Meryem'in merkezde oluşu önemli bir durum gösterir bize. Pistis Sophia'nın en dikkat çekici yankılarından biri konuşmaların çok büyük bir bölümünün Mecdelli Meryem'e ait olmasıdır. Metnin neredeyse her önemli açıklamasında şöyle bir ifade geçer. Mecdelli olarak bilinen Meryem öne çıktı ve dedi ki, bu tekrar onlarca kez karşımıza çıkar. Petrus, Thomas, Yuhanna konuşur ama Meryem'in bilgeliği hepsini aşar. Bu yüzden bazı akademisyenler metni şöyle tanımlar. Bu Mecdelli Meryem'in anlayışını temel alan bir öğretidir. Erken kilise için işte tam da bu kabul edilemezdi. Pistis Sophia Hristiyanlık tarihinin resmi çizgisine asla oturmadı. Kanon dışı kalmasının başlıca nedenleri aslında şunlardır. Mecdelli Meryem'i öğretmen seviyesine çıkarması bunlardan bir tanesidir. Mecdelli Meryem'in bilgeliği ve liderliği erken kilise hiyerarşisine çelişiyordu. İkincisi kozmolojinin aşırı derecede farklı olması. Pistis Sophia'da evren ışığın ve karanlığın katmanlarından oluşur. Onlarca alem, sayısız arkon, ışık animasyonları, ilahi hiyerarşiler bunlar resmi Hristiyan öğretisiyle bağdaşmadı. Oturmuyor birbirine. Üçüncüsü ise reenkarnasyon fikrini açıkça desteklemesi. Pistis Sophia ruhların tekrar tekrar bedenlendiğini söyler. Bu öğreti konsillerde reddedilmişti. Dördüncüsü Sophia'nın hata yapan ilahi varlık olarak sunulması. Bu öğretiye göre evren bir bilgelik varlığının yanlış bir yaratılış girişimi sonucu kaosa sürüklenmiştir. Ortodoks teoloji bunu asla kabul etmedi. Bu eser sadece bir kutsal metnin değildir. Bir kozmik dramdır. Başrolde ise iki figür var. Bir tanesi Sophia yani ilahi bilgelik, evrensel düzeni ararken karanlığa düşen varlık. İkincisi ise Mecdelli Meryem, insan dünyasında bilgeliğin sesi, öğretinin ana taşıyıcısı. İsa ise bu iki bilgelik düzeyinin arasındaki köprü olarak görünür. Pistis Sophia'yı anlamak için önce onu doğuran dünyayı anlamamız gerekir. Çünkü bu metin sadece bir teolojik metin değildir. Roma İmparatorluğu'nun en çalkantılı, en fikir dolu, en felsefi dönemlerinden birinin üründür. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara baktığımızda Hristiyanlığın henüz tek bir resmi hali yoktu. Roma sokaklarında aynı anda yüzlerce farklı İsa anlayışı dolaşıyordu. Kimileri onu yalnızca bir peygamber olarak görüyordu. Kimileri ilahi bir ışık beden olarak görüyorlardı. Kimileri ruhların kurtarıcısı, kimileri ise bir kozmik öğretmen olarak kabul ediyordu. Bugün Hristiyanlık dediğimiz şey o dönemde tek bir yapı değildi. Tam tersine birbirlerinden çok farklı yüzlerce cemaat, onlarca İncil, sayısız öğretmenleri vardı. İşte bu düşünce karmaşasının tam ortasında Gnostisizm yükseliverdi. Pistis Sophia'nın yazıldığı yer olarak en çok Mısır işaret edilir. Çünkü Mısır o dönemde adeta bir ezoterik kavşaktı, ezoterik cennette. Semboller, öğretiler hepsi birbirinin içine akıverdi. Aynı şehirde şunlar aslında bir arada bulunuyordu. Hermetik felsefe yani Hermes Trismegistos'un metinleri. Yahudi mistisizmi, Merkava ve Hekalot gelenekleri. Platoncu akademiler, Mısır'ın kadim tanrılarına bağlı rahip sınıfı, Gnostik öğretmenler ve cemaatler. Bu tarihin belki de en yoğun mistik bilgi akışının yaşandığı bir dönemde. Böyle bir ortamda bir metnin çok katmanlı olması şaşırtıcı değildir. Pistis Sophia'nın kozmolojisi de işte bu yoğun kültürel karışımın bir üründür. Işık alemleri hermetizmi, arkonlar Yahudi kabalistik metinleri, reenkarnasyon Yunan düşüncesini, Meryem merkezi öğretim ise
Gnostik geleneği yansıtır. Neden Koptik dilinde yazılmıştır? Elimizdeki tek Pistis Sophia nüshası Kıpti dilinde yazılmıştır. Bu da bize önemli bir ipucu verir. Orijinal metin büyük ihtimalle Yunanca yazılmıştır. Fakat Yunanca nüshalar ortada yok ya da yok edildi. Geriye sadece dağ köylerindeki manastırlara saklanan Koptik çeviri kaldı. Bu durum metnin neden saklandığını da gösteriyor aslında. Bu kitap kilise tarafından tehdit olarak görülüyordu. Bu nedenle çevirisi gizli halde yapıldı. Cemaatlerce korunmuş olmalı. Bazı araştırmalarda belirtildiği gibi metnin dili hem sofistike hem de kırıktır. Yani belli ki orijinali çok daha geniş ve ayrıntılı bir yapıya sahipti. Şimdi kısa bir sahne hayal edelim beraber. 1773 yılı. Mısır'ın kıyısında çöl rüzgarlarıyla hırpalanmış bir Kıpti manastırı. Rafları çökmüş, kitaplar kum ve tozun altında kaybolmuş ve bir sandık üstünde yıpranmış bir haç izinin kaldığı eski bir ahşap sandık. Avrupa'dan gelen araştırmacılar o tarihlerde sandığı açtığında içinden sadece bir adet sayfaları yer yer yanmış, kenarları kararmış bir kodeks çıktı. İşte o kodeks bugün elimizde tuttuğumuz Pistis Sophia. Ve ne yazık ki sandıkta başka hiçbir şey yoktu. Ve yazarın adı ne de hangi topluluk tarafından yazıldığı hiçbiri yoktu. Neden saklandığına dair bir açıklama da yok. Bu sessizlik bile metnin ne kadar riskli görüldüğünü aslında biraz da kanıtlar gibi. Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren Gnostik cemaatler Roma içinde çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ve bu topluluklar İsa'nın doğasını farklı yorumluyorlardı. Evreni çok katmanlı bir yapı olarak tanımlıyorlardı. İnsan ruhunu ışık kıvılcımı olarak görüyorlardı. Bunlar kilise babaları tarafından açıkça tehdit olarak sayıldı. İrenaeus gibi figürler Gnostikleri sapkın olarak tanımladı ve metinlerini yok etmeye çağırdı. İşte bu nedenle Pistis Sophia kanona alınmadı. Yüzlerce yıl ortadan kayboldu ve yalnızca çölün bir köşesinde saklanan tek bir nüshayla günümüze ulaşabildi. Akademik dünya hala şu soruların cevabını veremiyor bize. Metni kim yazdı? Bilmiyoruz. Tek bir yazar mı yoksa bir cemaat mi oluşturdu? Bilmiyoruz. İsa'nın sözlerini gerçekten içeriyor olabilir mi? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Sofia miti orijinal mi yoksa daha eski bir öğretiye mi dayanıyor? Bu konuda hala tartışmalar var. Bu soruların hiçbiri kesin olarak cevaplanamadı. Bu bile metnin gücünü aslında arttırıyor. Pistis Sophia açıklanamayan bir yapı olmaya devam ediyor. Pistis Sophia'nın kalbine girdiğimizde artık sıradan bir kutsal metnin değil, evrenin görünmez mimarisini anlatan bir kozmik dramın içerisindeyiz. Gnostiklere göre evren tek bir düz çizgi değildir. Gökyüzü, yeryüzü, cehennem üçlemesi yoktur. Onun yerine ışığın alemleri, orta bölgeler, kaos katmanları ve bunların yöneticileri vardır. Ve bunların yöneticileri arkonlardır. Kısacası evren bir piramit değil, muazzam ve çok katmanlı evrenler zinciri gibi düşünülür. Ve bu evrenin tepesinde mutlak ışık bulunur. Tüm varlıkların kaynağı. Saf bir bilinç. Tanımlanamayan ilahi öz. Gnostikler buna hiçbir isim vermez çünkü isim vermek sınırlamak demektir. Sophia yani bilgelik bu ışığın en parlak animasyonlarından bir tanesidir. Ama çok ilginç bir ayrıntı var. Gnostiklere göre evrendeki ilk hata bir insan hatası değil, ilahi bir hatadır. Evet, yanlış duymadınız, ilahi bir hatadır. Sophia ilahi düzenin sınırlarını aşarak kendi başına yaratmak ister. Yaratıcı olmanın cazibesi, o büyük özgürlük tutkusu ve belki de biraz fazla merak. Bu da benim düşüncem. Büyük ihtimalle birazcık da ego. Sophia'nın yaptığı şey aslında bugün hepimizin yaptığı hataya çok benziyor. Elimde yetenek var, biraz da ben deneyeyim diyorsunuz. Sonra ortaya nedense bir türlü istemediğiniz ya da beğenmediğiniz bir sonuç çıkıyor. Gnostiklere göre evrenin kaosu böyle doğmuş olabilir. Sophia tek başına yaratınca ışığın uyumlu düzeninden kopuyor. Ortaya çıkan şey ise kusurlu, dengesiz, ışığı tam anlamayan bir varlık. Bunun ismi Yalda Baoth. Bu varlık Sophia'nın bilincinden kopmuş ama bilgelikten yoksun bir güçtür. Ve kendi kusurlu doğasını telafi etmek için kendisine bir evren kurar. Pistis Sophia da bu süreç
şöyle özetleniyor. Sofia aşağı bölgelere düştü ve karanlık güçlerin hakimiyetine girdi. Ardından Yaldabaoth çevresine Arkon denilen yöneticileri toplar ve kaos katmanlarını oluşturur. Arkon kelimesi Grekçe'de yönetici, hakim anlamına gelmekte. Yani bu varlıklar sadece demon değildir. Evrenin kusurlu bölgelerindeki bürokratlar gibi düşünülür. Sofia hatasını fark ettiğinde panikler. Işıktan uzaklaştığını anladıktan sonra 13 pişmanlık adı verilen bir seri yakarış söyler. Bu bölümler metnin en şiirsel ve en etkileyici kısmıdır. Sofia şöyle der: "Işık alemlerinden ayrıldığım için içim yanıyor. Karanlık güçler beni sardı. Yardım edin. Ey ışığın dünyaları." Sofia'nın bu feryadı insan ruhunun kayıp hissetme deneyiminin mitolojik karşılığıdır. Modern psikolojide bile Jung bu metni analiz ederken Sofia'yı insan psişesinin içsel bilgelik arketipi olarak tanımlamıştır. İşin ilginci, Pistis Sofia'da İsa'nın kurtarıcı rolü yalnızca insanlar içinde sanırız. Ama burada durum biraz başka. İsa önce Sofia'yı kurtarmaya gelir. Çünkü Sofia'nın düşüşü sadece kendi trajedisi değildir. Evrenin dengesi de bozulmuştur. Metinde İsa'nın havalilere şöyle dediği anlatılır: "Ben ışığın alemlerinden geldim. Sofia'yı karanlığın elinden kurtarmak için." Bu dramatik sahne Gnostisizmin en çarpıcı yerlerinden biridir. İsa önce kozmik düzeni onarmaya gelir. İnsanın kurtuluşu ise bu düzenin tekrar sağlanmasının bir sonucudur. Pistis Sofia'da kötülük ahlaki değil ontolojik bir hatadır. Yani kötü insanlar yoktur. Işığı tanımayan varlıklar vardır. Bu nedenle Gnostikler dünyayı şeytani değil, yanlış yönetilen bir bölge olarak görür. Sanki evrenin bir kısmı elektrik kesintisine uğramış gibi. Sofia'nın düşüşü Gnostik literatürdeki en büyük trajedidir. Bu bölüm öyle bir derinlik taşır ki tarihçiler metni hem bir kozmolojik açıklama hem de insan ruhunun varoluş sıkıntısının mitolojik sembolü olarak yorumlar. Gnostik evren modeline göre Sofia ışığın saf alemlerine aittir ama yanlış bir yaratılış girişimi onu ışığın sınırlarından koparmış ve daha aşağı bölgelerin titreşimine sürüklemiştir. Pistis Sofia'nın aktardığına göre bu düşüş bir anda gerçekleşmez. Bilinç yavaş yavaş ışığını kaybeder, yönünü şaşırır, destek arar. Bu nedenle Sofia'nın feryadı metnin kalbi olan 13 pişmanlık hem kozmik bir çığlık hem de varlığın en derin içsel karanlığıdır. Metnin Koptik nüshasında Sofia şöyle seslenir: "Işığın kapılarından uzaklaştırıldım. Aşağı bölgelerin güçleri beni sardı. Kendi kuvvetim tükendi. Bana ışığını geri ver, ey yücelik." Bu sözler sadece mitolojik bir haykırış değildir. Gnostikler bu bölümü insan ruhunun kendi kayıp bilincine seslenişi olarak okurlar. Birinci pişmanlık bilincin ilk çöküşüdür. Sofia önce durumu fark eder. Işık alemlerine dönmek istiyorum fakat yolumu göremiyorum, bulamıyorum. Bu gnostik psikolojide içsel bilincin parçalanması olarak yorumlanır. İnsan hakikati arar ama kendi içindeki karanlık duvarlara çarpar. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci pişmanlıklar karanlık güçlerin baskısıdır. Sofia arkonların kendisini kuşattığını söyler. Kaosun yöneticileri onun ışığını tüketmeye çalışır. Metinde bu bölüm şöyle ifade edilir: "Kaosun güçleri beni aşağı çekti. Işık elbisemden soyundum. Donmuş gölgelerin arasında kaldım." Bu imgeler insan ruhunun travma, kayıp, değersizlik, yönsüzlük gibi deneyimlerinin arketipsel karşılığıdır. 6, 7, 8. ve 9. pişmanlıklar ise ışığa özlemdir. Sofia gittikçe daha derinden yukarıdaki ışık alemlerine seslenir. Bu bölümde kullandığı dil içsel bir yakarış gibidir. "Işık efendileri, neden beni unuttunuz? Karanlık beni içine çekiyor. Yardım edin ki tekrar yükseleyim." Bu sözler insanın neden yalnız kaldım sorusunun mitolojik bir formudur. 10. 11. ve 12. pişmanlıklar ise bilgeliğin kırılmasıdır. Bu bölümlerde Sofia sadece kurtarılmayı istemez, kendi hatasını kabul eder. Gnostik geleneğe göre kurtuluş ancak bilincin kendi yanılgısını fark etmesiyle başlar. Metinde Sofia şöyle der: "Benim hatam
sınırların ötesine geçme arzumdu. Şimdi bunun acısını çekiyorum. Bu itiraf gnostik öğreti için kritiktir. Karanlık ilahi bir cezadan değil, bilincin yanlış yönelişinden doğar. 13. pişmanlık en derin sessizliktir. Son pişmanlık metnin en yoğun ve en şiirsel bölümüdür. Sofya susar. Artık kendini ifade edecek kelime bile bulamaz. Bu sessizlik ruhun tamamen tükenmesi anlamına gelir. Pistis Sofya da şöyle der. Işığa seslendim ve karşılık gelmedi. Karanlığın içinden yükselen ben değilim artık. Beni sen yükselt. Bu noktada ruhun kendi gücü kalmaz. Yalnızca üst alemlerden gelen yardım kurtuluşu mümkün kılabilir. Gnostik düşüncede buna ilahi müdahale denir. İşte bu yüzden bir sonraki bölümde İsa sahneye çıkar. Sofya'nın pişmanlıklarının sembolizmi bu yakarışların 3 katmanı vardır. Birincisi kozmolojik, evrenin dengesinin bozulması. İkincisi mitolojik, ilahi bilgelik figürünün çöküşü. Üçüncüsü ise psikolojik, insan ruhunun karanlık gecesi. Bu üç katman birleştiğinde ortaya çıkan şey sadece bir düşüş hikayesi değil, insanlığın kolektif bilinç altında kodlanmış en eski arketiplerden biri olur. Bu nedenle Jung, Sofya mitini modern insanın içsel bölünmüşlüğünü açıklamak için kullanmıştır. Sofya'nın 13 pişmanlıktan sonra tükenmiş bir sessizliğe gömülmesi ise Pistis Sofya metninin en kritik dönüm noktasıdır. Çünkü bu sessizlik bir yenilgi değil, kozmik düzene müdahale için bir çağrıdır. İşte tam bu noktada metnin dramatik yapısı değişiverir. Artık sahneye insanlık tarihinin bildiği öğretici İsa değil, gnostik literatürün anlattığı ışık alemlerinden inen kozmik Mesih çıkar. Işığın elbisesi, gnostik Mesih'in gerçek doğası. Pistis Sofya'daki İsa yeni ahitteki öğretici figürden çok daha farklıdır. Burada o ışığın en yüksek katmanlarına ait bir varlıktır. Metinde anlatıldığına göre İsa öğrencilerine şöyle der. Ben ışığın alemlerinden geldim. Dünyadakilerin anlamadığı bir elbise giydim. Gnostik yorumda elbiseler varlıkların titreşim düzeylerini ifade eden sembollerdir. İsa'nın ışık elbisesi giymesi onun maddi dünyanın sınırlarına tabi olmadığını gösterir. Bu nedenle Gnostikler için İsa sadece bir tarihi figür değildir. Evrenin ışık düzenini yeniden kurmak için inen bir bilinç varlığıdır. İsa'nın ilk eylemi ise Sofya'yı yükseltmektir. Sofya karanlığın ağırlığı altında tamamen yıpranmış durumdadır. Artık kendi gücü onu yukarı taşıyamaz ve tam bu noktada İsa ışık alemlerinden bir ışın gibi aşağı iner. Pistis Sofya metni bu anı şöyle tasvir eder. Ben ışığın gücünü Sofya'ya gönderdim. O güç karanlık bölgeleri yarıp ona ulaştı. Gnostik kozmolojide bu sahne bilincin saf ilahi bilgi tarafından desteklenmesini simgeler. Karanlık kendi kendine çözülmez. Işık müdahale ettiğinde denge yeniden kurulur. Sofya aldığı bu güçle yavaşça yükselmeye başlar. Ama tamamen kurtulması için yalnızca yardım yetmez, öğreti gerekir. İşte bu nedenle İsa öğrencilerine dönüp şunu söyler. Sofya'nın kurtuluşu için bilginin sırrını size açıklayacağım. Bu cümle Pistis Sofya'nın amacını aslında özetler. Sadece bir mitoloji değil, gizli bir bilgi aktarımıdır. İsa'nın öğrencilerle gizli toplantısına bir bakalım. Metne göre tüm bu olaylar yaşanırken İsa dirilişten sonra havarileriyle gizli öğreti dağında buluşur. Bu sahne metnin en tarihi ve en ezoterik karışımlarından biridir. Yer Mısır'a bakan bir yüksek tepedir. Zaman diriliş sonrası 11 yıl. Tanıklar 12 havari ve Meryem yani Mecdelli Meryem ve İsa havarilere şöyle der. Size şimdiye kadar söylemediğim şeyleri açıklayacağım. Dünya bunları kaldıramaz. Bu ifade erken Hristiyanlıkta neden bazı metinlerin gizli tutulduğunun da cevabıdır aslında. Bu öğretiler ruhsal evreni açıklayan bir üst seviye gibi olarak görülmüştür. Mecdelli Meryem'in rolü bilginin taşıyıcısı, Pistis Sofya'nın en dikkat çekici yönlerinden biri öğreti aktarımının merkezinde Mecdelli Meryem'in bulunmasıdır. Metinde Meryem'e
Diğer öğrencilerden daha fazla söz hakkı verilir. Hatta bazı bölümlerde İsa'ya öğretmenim bu sırrı açıklamama izin ver diye seslenir ve detaylı yorumlar yapar. Bu durum akademik çevrelerde şu şekilde yorumlanır. Gnostik geleneğin kadın figürlere çok daha yüksek bir ruhsal konum vermesi. Meryem'i hakikatin anlayıcısı olarak sunması. Gnostikliğin patriarkal yapıya meydan okuyan bir ifade biçimi olması. Bu nedenle bazı erken dönem kilise babaları Pistis Sophia'yı tehlikeli bir metin olarak nitelemiştir. İsa'nın açıklamalarının niteliği ise Pistis Sophia'da daha farklı bir anlam kazanır. Pistis Sophia'da İsa'nın anlattıkları evren katmanları, ışık ve karanlık hiyerarşisi, ruhların yükseliş yolları, arkonların sınıfları, kaosun yöneticileri, bilincin arınma süreçleri gibi konuları içerir. Bu bilgiler klasik Hristiyan dogmalarında yer almaz. Çünkü bunlar Gnostik kozmolojinin ezoterik haritasıdır. İsa burada bir peygamberden çok kozmik bir öğretmen olarak anlatılır. Sofia ışığın yardımıyla yükselmeye başlasa da önünde hala aşılması çok zor bir engel vardır. Kaosun yöneticileri. Gnostik literatürde bunlara arkonlar denir. Ve Pistis Sophia'ya göre bu varlıklar sadece kötücül güçler değil, evrenin yapısına hükmeden kozmik idarecilerdir. Kaos peki nasıl bir yerdir? Metinde kaos, karanlık kelimesiyle geçse de bu kelime bizim modern anlamda düşündüğümüz gibi bir boşluk değildir. Kaos, Pistis Sophia'da şöyle geçer. Düşüşün olduğu bölge, düşünce ile arzunun birbirine karıştığı katman, enerjinin biçimsiz hali, ışıktan kopmuş bilinç alanı olarak tanımlanır. Gnostik kozmolojide ışık, düzen, karanlık, ayrılık demektir. Sophia'nın düşüşü ışığa ait bir varlığın düzen dışına çıkıp arkonların bölgesine hapsolmasıdır. Arkonlar peki kimdir? Arkon kelimesi az önce bahsetmiş olduğum gibi Yunanca'da yönetici, hakim, iktidar sahibi anlamına gelir. Yeni ahitte bile izleri vardır. Bu dünyanın hükümdarı diye geçer. Pistis Sophia'da ise arkonlar kaos bölgesini yöneten varlıklar, emir komuta zincirine sahip kozmik güçler, ışıktan nefret eden ama ondan beslenen bilinç alanları, ruhları aşağıda tutmak isteyen muhafızlar olarak tanımlanırlar. Bu noktada kitabın ilginç bir detayı var. Arkonlar tamamen şeytanlar değildir. Bu metinde şeytani bir figür yok. Arkonlar evrenin bir düzeneği olarak anlatılırlar. Yani Gnostikler kötülüğü bir ahlak problemi olarak değil, kozmik bir mimari sorun olarak görür. Yalda Baath, kaosun kör hükümdarına biraz bakalım. Pistis Sophia metninde ismi açıkça geçmese de aynı geleneğin diğer metinlerinden biliyoruz bunu. Arkonların en büyüğü Yaldabaoth'tur. Mitolojik anlatıya göre Yaldabaoth, bilimin bilmediği ama mitlerin anlattığı bir güç. Işıktan bir parça çalarak kendini tanrı ilan eden bir varlık. Maddi dünyanın mimarı. Kendisinin üstünde ışık alemlerinin olduğunu bilmeyecek kadar kör bir figürdür. Gnostiklere göre dünya kusurluysa onu yapan da kusurludur. Bu cümle erken Hristiyan düşüncesi için çok tehlikeliydi. İşte bu yüzden Pistis Sophia gibi metinler yasaklandı. Sophia'ya karşı saldırılara bakalım. Sophia yükselmeye başladığında arkanlılar onu farkına varırlar. Çünkü Sophia'nın ışığı onların gücünü zayıflatır. Metinde bu an şöyle açıklanır. Kaosun yöneticileri Sophia'nın yükseldiğini görünce çok öfkelendi ve onun ışığını çekmek için güçlerini gönderdiler. Bu saldırı 3 aşamalıdır. Enerjiyi tüketme, Sophia'yı tekrar aşağı çekmeye çalışırlar. İkincisi kandırma. Onu ışık sandığı sahte parıltılara yönlendirirler. Ses bozumu ise dualarını, niyetlerini ve titreşimlerini karıştırmaya çalışırlar. Bu ruhsal yolculuğun psikolojik bir metaforudur da aynı zamanda. Bir insan yükselmek istediğinde karşısına her zaman eski alışkanlıklar ve yanıltıcı ışıklar çıkar. Gnostikler buna eski benliğin direnişi der. İsa'nın müdahalesi neden şarttır? Sophia'nın kendi çabasıyla yukarı çıkamamasının nedeni arkonların kendi bölgesinde yetki sahibi olmasıdır.
Kaos onların alanıdır. İsa'nın müdahalesi ise şu nedenle çok önemlidir. Işıktan gelir. Kaosun sınırlarını aşabilir. Sofya'yı tanır. Yüksek alemdeki değerini bilir. Bilgi taşır, sadece kurtarmaz. Aynı zamanda öğretir. Yetki taşır, Arkon düzeninin üstünde bir otoritedir. Bu gnostik bir teolojik devrimdir. Kurtuluş eşittir bilgi artı ilahi destek. Sadece iman değil, sadece bilgi değil. İkisinin birleşimi bir şey. Peki arkonlar neden insanlardan korkar? Pistis Sophia'da çok ilginç bir ifade var. Ruh ışığını hatırladığında arkonlar korkar. Çünkü gnostiklere göre insan ışığın kıvılcımını taşır. Kaosun içindedir ama ona ait değildir. Hatırladığı anda yükseliş başlar. Bu nedenle arkonların en büyük korkusu aydınlanmış insan bilincidir. O yüzden aydınlanmaya bakın. Etrafınızdaki karanlıkları def edin. Cehalet işte bu karanlıklardır. Peki Sophia'nın ışığını geri kazanmasına bakalım ve 13 pişmanlığın kozmik dramını bir inceleyelim. Sophia arkonların saldırısından sonra yalnızca düşmüş bir varlık değildir. O artık ışığını kaybetmiş, kendi özünden uzaklaşmış bir bilinçtir. Gnostik metinler bu sürece unutma der. Unutmak düşüştür. Hatırlamak ise yükseliştir. Pistis Sophia'nın en dramatik ve en mistik bölümleri tam da burada açılır. 13 pişmanlık. Bu Sophia'nın sadece özür dilemesi değildir. Bir tür ruhsal mühendisliktir. 13 pişmanlık nedir? Peki. Metne göre Sophia her pişmanlığında kendi hatasını fark eder. Işığını çağırır. Yüksek alemdeki İsa'ya seslenir. Arkonların kurduğu tuzakları çözer ve bilinç katmanlarında yukarı doğru bir adım atar. Bu 13 pişmanlık insan ruhunun dönüşüm aşamalarını temsil eder. Birinci pişmanlık yanılgının fark edilmesi. Üçüncü pişmanlık karanlığa bağımlılığın kırılması. Yedinci pişmanlık arkon korkusunun çözülmesi. 12. pişmanlık ışığı görüp unutma. 13. pişmanlık ise kurtuluşa hazırlanma. Her bir aşama insan psikolojisinin çok derin bir katmanını işaret eder. Metinden size bir örnek vermek isterim. Sophia ilk pişmanlığında şöyle haykırır. Işığıma doğru yükselmek istedim ama yabancı bir ışık beni aldattı. Bu cümle gnostik metafiziğin kalbidir. Çünkü düşüşün sebebi kötülük değil, yanıltıcı ışıktır. Bu aynı zamanda modern psikoloji için bir altın cümledir. İnsan çoğu zaman karanlığa değil, yanlış ışığa kapılarak düşer. Sophia'nın en büyük yanılsaması ise şudur. Sophia yüksek alemden aşağı bakar ve kaostaki sahte bir ışığı üst alemin ışığı sanar. Bu gnostiklerde düşüşün matematiği olarak bilinir. Arzu, yanlış yönelim, enerji kaybı, arkon alanına hapsolma. İşte bu yüzden Sophia yükselmek istese bile ışığı eksiktir. Bu bir metafordur. Kişi hakikati bilmeden yükselmeye kalkarsa kendi gölgesine takılır. Peki neden 13 pişmanlık vardır? 13 sayısı Gnostiklerde dönüşümü, tamamlanmayan sistemi, yeniden doğuşu, spiral hareketi temsil eder. Mısır ve Yunan gizem okullarında 12 kapı ve bir gizli kapı vardır. Sophia'nın yolculuğu tam olarak bu geleneği sürdürür aslında. 12 aşama artı bir bilinmeyen. Bu bilinmeyeni aşan kişi yükselir. Sophia'nın 13. pişmanlığı artık yardım isteyen bir çığlık değildi hatırlarsanız. Işığını geri çağıran bir iradeydi. İsa'nın müdahalesi bu aşamada neden önemli? Metin çok açık bir şey söylüyor. Onun ışığını geri verecek olan yalnızca üstün ışık tanrısıdır. Sophia kendi başına ışığını geri alamaz. Çünkü ışığı üst alemdeki özünden kopmuştur. Aramızda kalsın şunu da söyleyeyim. Bu gnostik kozmolojinin en büyük teolojik bombalarından biridir. Kilise kurtuluş sadece İsa'dadır der. Gnostikler ise kurtuluş önce bilgi sonra yardımdır der. İşte bu yüzden Pistis Sophia tehlikeli bulunmuştur. Sophia'nın yükselişi eşittir insan bilincinin haritasıdır. Her pişmanlık insan bilincinin bir katmanını temsil eder. Sophia'nın yükselişi insan bilincinin haritasıdır. Her pişmanlık insan bilincinin bir katmanını temsil eder. Sophia'nın pişmanlığı insan ruhundaki karşılıklarına bir bakalım. Birinci pişmanlık yanlış ışığı fark etme.
Üçüncü pişmanlık korku ve bağımlılık döngüsünü kırma. Beşinci pişmanlık içsel gücü geri çağırma. Yedinci pişmanlık eski inançların çöküşü. Onuncu pişmanlık gerçek ışığı sezme. 13. pişmanlık üst bilince doğuş. Bu tablo Pistis Sophia'nın neden psikoloji ve ezoterik okullarda insan ruhunun anatomisi olarak okutulduğunu açıklar bizlere. Sophia ışığını nasıl geri alır? Her pişmanlık yükselişin bir merdiven basamağıdır. Ama son adımı atan Sophia değildir. İsa onu gördüğünde şöyle der: "Seni kurtarmaya geldim çünkü ışığını gördüm." Buradaki ince nokta çok önemlidir. İsa Sophia'yı değil, Sophia'nın yeniden parlayan ışığını tanır. Yani kurtuluşun anahtarı kendi ışığını hatırlamaktır. Onu çağırmaktır, ona sadık kalmaktır. Sophia ışığını geri alır çünkü sonunda kendi özüne dönmüştür. Sophia ışığını geri aldığında yükseliş başlamış olur. Fakat bu yükseliş düz bir yol değildir. Elbette zorlukları vardır. Gnostik kozmoloji evreni katman katman bir yapı olarak anlatır. Pistis Sophia'ya göre ruh ışığa dönerken 9 büyük kozmik kapıdan geçer. Bu kapıların her biri bir arkon tarafından yönetilir. Metin bize çok ilginç bir şey söylüyor. Ruh yükselmek istediğinde her kapıda bir sorgu vardır. Bu Antik Mısır'ın Ölüler kitabındaki 42 yargıç geleneğinin Gnostik kozmolojiye uyarlanmış halidir. Emin olabilirsiniz. Yani ölüm sonrası yolculuk değil, bilincin dönüşüm haritasıdır. 9 katlı kozmik mimariye bir bakalım. Gnostik evrende katmanlar: birincisi kaosun alt bölgeleri, ikincisi arkon kapıları, üçüncüsü orta gök, dördüncüsü ilahi ışık bölgeleri, beşincisi ayonlar yani ışık alemleri, altıncısı üstün ışık tanrısının bölgesi şeklinde sınırlanır. Pistis Sophia özellikle orta bölgeleri detaylandırır. Çünkü insan ruhu en çok burada sıkışır. Her kapının bir yöneticisi vardır. Kitapta bu yöneticilere arkon, emanasyon, hükümdar, güç gibi terimler kullanılır. Rolleri şudur: ruhun gerçekten aydınlanıp aydınlanmadığını sınamak, ışığın çekimine dayanıp dayanamayacağını görmek, eski arzuların, korkuların, bağımlılıklarının hükmünü kontrol etmek. Yani gerçek düşman arkon değil, ruhun kendi gölgesidir. Bu Gnostiklerin psikolojik bir devrimi. Gerçek sınav dışarıdan gelmez, içeride yükselir. Pistis Sophia'dan bir kozmik sahne de vermek isterim size. Metin şöyle söylüyor: her kapıya vardığında arkonlar öfkelendi çünkü onu kendi alanlarından çıkmak üzere görmüşlerdi. Burası dramatik bir sahnedir. Sophia yükselir. Arkonlar onun yükselişini görünce korkuya kapılırlar. Neden? Çünkü Gnostik düşüncede ışık yükseldikçe karanlığın gücü zayıflar. Yani bilginiz arttıkça cehalet de yok olur. Argonlar kaos bölgelerinin enerji düzenleyicileridir. Sofya kaçarsa sistem çökecektir. Bu nedenle arkonlar onun ışığını çelmeye çalışırlar. Sahte ışık gönderirler. Titreşimini bozmaya çalışırlar. Yükselişini yavaşlatırlar. Biz buna bugün ne diyoruz? İnsanın kendi iç sabotajı diyoruz. İsa'nın öğretisiyle kapıların açılması ise farklı bir durumdur. Sofya kapılardan kendi başına tabii ki geçemez. Çünkü arkonların hüküm alanı sınırlıdır. İsa ise üst alemlerden gelir. Kitapta şöyle yazar: ona kapıların şifrelerini verdim. Bu çok önemli bir noktadır. Kapıların şifresi nedir? Doğru söz, doğru titreşim, enerjik dua, doğru öz tanıma, gnosis. Gnostik düşüncede kurtuluş eşittir bilgi artı dönüşüm artı ilahi destektir. 9 kapının psikolojik yorumları da vardır. Her kapı modern psikolojideki bir konsepte denk gelir. Korkunun kapısı, arzunun kapısı, güç bağımlılığının kapısı, kendini kandırmanın kapısı, suçluluk ve pişmanlık kapısı, kimlik çatışması kapısı, bilinç parçalanması kapısı, gerçeği görme kapısı, ışığı kabul etme kapısı. Sophia bu kapılardan geçerken sadece ruhsal değil, psikolojik bir dönüşüm de yaşar. Bu yüzden Pistis Sophia hem teolojik hem felsefi hem psikolojik bir eserdir. Şimdi bir de kozmosun üstüne açılan kapı var. Sophia son kapıdan geçtiğinde metin şöyle der: artık kaosun zincirleri onu tutamaz. Bu ifade Gnostik düşüncenin özüdür.
Kurtuluş ruhun kendi özüne dönmesiyle gerçekleşebilir ancak. Sofya artık ışığını geri almıştır. Arkonların bağlarından, zincirlerinden kurtulmuştur. Kozmik düzenin üst katlarına çıkmaya artık hazırdır. Bir sonraki aşama üst alemdeki varlıkların onu nasıl karşıladığı ve ışığın nasıl dağıtıldığıdır. Sofya en yüksek gökte kimi bulur? Sofya 9 kapıyı aşıp arkonların hüküm alanından çıktığında hikaye artık karanlıkla savaşın çok ötesine geçer. Burada başlayan bölüm gnostik düşüncenin en büyüleyici kısmıdır. Aeonların yani ışık alemlerinin dünyasıdır. Bu bölge artık maddenin, arzunun, korkunun alanı değildir. Burada zaman çözülür, mekan sembolik hale gelir. Varlıklar ışık bedenleriyle tanımlanır. Bilgi, enerji, bilinç olarak akar. Gnostikler bu alan için basit bir tanım yapar. Burası Tanrı'ya en yakın titreşimdir der. Aeon ne demektir peki? Aeon kelimesi Yunanca sonsuzluk, çağ, parlak güç gibi anlamlar taşır. Ama Gnostik literatürde Aeon Tanrı'nın düşüncesinin tezahürüdür. Saf bilinç alanıdır. Kozmik düzenin mimari sütunlarıdır. Işığın kendi kendini bilmesi anlamına gelir. Aeonlar Tanrı'nın uzantıları değillerdir. Tanrı'nın farklı bilinç modlarıdır. Bir başka deyişle şunu söyleyebiliriz. Tanrı düşününce Aeon oluşur. Bu nedenle Gnostik evren modeli hiyerarşik değil, akışkandır. Işık, bilinç, varlık, enerji ve düzen. Pistis Sophia'da ayonların yapısı da anlatılır. Pistis Sophia özellikle şu 3 ayon katmanını vurgular. İlk ayon saf ışık alanıdır. Burada hiçbir varlık ayrı değildir. Her şey tanrısal birliğin içindedir. İkinci ayon kısmı ise yaratıcı bilinç alanıdır. Gnostiklerde bu bölge düşüncenin form ürettiği yer olarak geçer. Üçüncü aeon kısmı ise ışık varlıkları alanıdır. Sofya'nın yükselişinde karşılaştığı ışıklı varlıklar bu düzeydedir. Bunlar melek değildir. Melek kavramı Hristiyanlık üzerinden geçer. Buradaki varlıklar bilinç akışlarıdır. İradi değil, uyumlu, bedenli değil, titreşimli, zamanlı değil, sürekli. Metinden bir sahne söylemek isterim, anlatmak isterim burada. Sofya'nın karşılanışı olarak baktığımızda Pistis Sophia'da çok etkileyici bir bölüm var. Sofia üst ayonlara ulaştığında metin şöyle diyor. Işık alemlerinin büyük güçleri onu görünce sevinçle titreşirler. Bu sahne Gnostik kozmolojinin en şiirsel pasajlarından biridir. Çünkü burada Sofia'ya verilen mesaj şudur. Sen düşmüş olsan da ışığa aitsin. İşte bu cümle Gnostik teolojinin devrim niteliğindeki düşüncesidir. İnsan özünde günahkar değil, özünde ışık taşıyandır. Bu Ortodoks Hristiyanlığın insan doğuştan günahkardır öğretisine tamamen ters düşer. Ve bu yüzden Pistis Sophia resmi kanunun dışında bırakılmıştır. Aeon varlıklarının Sophia'ya sorduğu soru vardır. Aeonlar Sophia'nın gelişini görünce onu tanırlar ama yine de bir soru sorarlar. Bize ışığını geri getirdin mi? Bu soru Gnostiklerin ruh anlayışını özetler. Ruh özünü kaybedebilir ama öz asla kaybolmaz. Tek yapılması gereken onu ayıklamak ve yükseltmektir. Sophia'ya yöneltilen bu kozmik soru aslında insana da yöneltilmiştir. Kendindeki ışığı buldun mu? Bu tabloda aeonlar ile arkonlar arasındaki farkları daha rahat görebilirsiniz. Arkon maddi dünyanın yöneticileridir. Aeon tanrısal bilincin güçleridir. Pistis Sophia bu ayrımı çok net verir. Sophia'nın aeonlarla yaptığı ilk şeye bir bakalım. Sophia'nın ilk eylemi şükür ilahisi okumaktır. Bu ilahiler kurgu değil, Mısır kökenli Gnostik okullarda kullanılan gerçek ritüel metinlerdir. Sophia şöyle der, Işığın yüceliğine döndüm, bana yol gösteren kudrete şükrederim. Bu ifade hem bir teolojik kabul hem de bir kozmik titreşim çağrısıdır. Sophia artık ışığını geri almış, yükseliş kapılarını geçmiş, aeonlara ulaşmış, hakikatini hatırlamıştır. Ama hikaye elbette bitmez. Çünkü aeonların üstünde bile bir alan vardır. Üstün ışık tanrısının bölgesi. Sophia nihai olarak oraya gitmek ister. En yüksek tanrı ve gnostik teolojinin sis perdesini görüyoruz burada. Sophia ışık alemlerine kabul edildiğinde hikaye artık yalnızca bireysel bir ruhun dönüşümü olmaktan çıkar. Bu andan itibaren metin gnostik teolojinin en büyük sırrını açar.
Evrenin mimarı olan Tanrı ile en yüksek Tanrı aynı varlık değildir. Bu cümle erken Hristiyanlık için deprem etkisi yaratacak güçtedir. Çünkü Gnostiklere göre dünyayı yaratan kusurludur. Işık alemlerinin kaynağı saf ve kusursuzdur. İnsan ruhu ikisinin arasında sıkışmıştır. Bu ayrım, yani Demiurge, yüce tanrı ayrımı, neden Pistis Sophia'nın kanondan çıkarıldığının da tam olarak cevabıdır. Demiurge kimdir? Her ne kadar Pistis Sophia metni bu ismi açıkça kullanmasa da aynı geleneğin metinlerinden biliyoruz. Demiurge maddi evrenin mimarıdır. Gnostikler onu bilgisiz, kıskanç, kendi gücüne hayran, üst alemlerin varlığından habersiz bir alt yaratıcı olarak tasvir ederler. Onun en bilinen ünvanı şudur: bu dünyanın kör tanrısı. Pistis Sophia'nın sistemi işte bu kör yaratıcı ile üzerindeki daha yüksek tanrısal bilinç arasında net bir çizgi çeker. Peki üstün ışık tanrısı kimdir? Metin burada oldukça yüce bir dil kullanır. Işığın ışığı, yüceliğin yücesi, tüm ışıkların kaynağı. Bu tanrı yaratıcı değildir, hükmedici değildir, ceza vermez, gölge üretmez, öfkelenmez. O sadece saf kaynaktır. Işık, bilinç, hakikat. Gnosis onun doğasıdır. Diğer metinlerde buna Baitos, derinlik, Protenoia, ilk düşünce, monad, baba, anne, ışığı gibi isimler de verilir. Pistis Sophia'da ise isim vermez, çünkü Gnostik düşünceye göre en yüksek gerçekliğe isim vermek onu sınırlamak demektir. Bu güzel bir düşünceymiş. Sophia bu tanrıya neden ulaşmak ister peki? Çünkü kendi ışığının kaynağı oradadır. Sophia'nın yolculuğu şunu öğretir: düşüş eşittir kaynağı unutmak, yükseliş eşittir kaynağı hatırlamak. Sophia'nın ışığı geri çağırması aslında kaynağına dönme arzusudur. Bu evrensel bir metafordur. İnsan ruhu dünyaya düştüğünde kaynağını unutabilir. Ama içindeki ışık ona sürekli bir şey fısıldar. Evin yukarıda. Gnostik teolojinin Ortodoksiyi sarsan noktası ise şudur: Ortodoks Hristiyanlık der ki Tanrı dünyayı yarattı. Gnostikler ise der ki dünyayı yaratan Tanrı değildir. Tanrı'nın alt düzey bir yansımasıdır derler. Bu ayrımın sonuçları çok büyüktür. Dünya kusurludur. Çünkü yaratıcısı kusurludur. 1872'de basılan bir kitap daha var. O kitapta şunu söylüyor. Yazarını söylemeyeceğim şimdi. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Biz insanlar kusursuz olamayız. Çünkü kusurlu bir dünyada yaşıyoruz der. İnsan ruhu bu kusurlu düzene ait değildir. İsa'nın gelişi varlığı kurtarmak değil, insana kendi ışığını hatırlatmaktır. Kurtuluş imanla değil, bilgiyle, yani gnosisle gerçekleşir. Bu yüzden Pistis Sophia erken kilise babalarının gözünde tehlikeli bir metindi. Sophia'nın üstün ışık tanrısı ile iletişimine de bakmamız gerekiyor. Metin, Sophia'nın artık karanlığın içinden değil, ışığın içinden konuştuğunu anlatır. Işığım bana geri geldiğinde en yüksek Tanrı'nın lütfunu gördüm. Bu cümle çok dikkat çekicidir. Sophia Tanrı'yı görmez, Tanrı'nın lütfunu görür sadece. Çünkü Gnostik öğretide Tanrı doğrudan kavranamaz. Tanrı'nın etkisi ışık ve bilinç aracılığıyla hissedilebilir. Bu nedenle Sophia'nın yükselişinin son aşaması doğrudan Tanrı ile buluşmak değil, Tanrı'nın bilinç akışına uyumlanmaktır. Burada da Daoizmle karşılaşıyoruz. Evrenin akışına uymak. Üstün Tanrı'nın ödülü Sophia'ya geri verilen güçtür. Sophia uzun düşüş ve yükseliş yolculuğundan sonra nihayet hak ettiği ödülü alır. İlk halindeki ışık gücü yeniden ona verilir. Metin bu anı şöyle betimler: Işığın güçleri onu sardı ve Avrupaut'a, yani yüksek aleme taşıdı. Buradaki sembolizm şudur: ruh özüne dönerse parçalanmış bilinç bütünleşir. Karanlık çözülür. Arkon zincirleri kırılır. İnsan kendi kozmik yerini hatırlar. Sophia artık sadece kurtulmamış, yükselmiştir. Pistis Sophia yalnızca Sophia'nın düşüşü ve yükselişinin hikayesi değildir elbette. Bu metni diğer tüm gnostik eserlerden ayıran en çarpıcı özelliklerden biri şudur: metnin gerçek anlatıcısı İsa değildir. Dinleyen de havariler değildir. Merkezde tek bir isim vardır: Mecdelli Meryem.
Evet, bu kitabın yarısından fazlasında konuşan kişi, soru soran kişi, yorum yapan kişi, teolojik açıklama yapan kişi Mecdelli Meryem'dir. Bu durum erken Hristiyanlık için kabul edilemez. Çünkü bu kitap Meryem'i yalnızca bir öğrenci değil, İsa'nın en bilgili, en yetkin, en derin anlayışa sahip öğrencisi olarak konumlandırır. Metnin birçok yerinde İsa şöyle der: "Çok iyi söyledin Meryem. Senden bu sözler beklenirdi Meryem. Meryem, sen seçilmişlerin seçilmişisin." Bu ifadeler Meryem'in gnostik çevrelerde nasıl görüldüğünü açıkça ortaya koyar. Meryem, Sofya'nın dünyadaki yansımasıdır. Bu düşünce hem teolojik hem de tarihsel açıdan bir devrimdir. Meryem neden bu kadar merkezde peki? Çünkü Gnostikler kadim geleneği sürdürür. Bilgelik dişil ilkedir. Öğretici bilgelik Sofya'dır. Dünya içindeki bilgelik, yani dünyevi bilgelik Meryem'dir. Bu yüzden metinde İsa'nın en karmaşık kozmolojik açıklamaları her zaman Meryem'e yöneliktir. Metin boyunca Meryem tam 39 kez konuşur. Bu sayı diğer tüm havarilerin konuşmalarının toplamından bile fazladır. Bu nedenle birçok akademisyen Pistis Sophia'yı tarihteki ilk kadın merkezli teolojik metin olarak değerlendirir. Petrus'un itirazı vardır elbette. Gnostik dünyadaki büyük çatlak ise şudur: Pistis Sophia'da kanonik İncil'deki görünmez çatlak ortaya çıkar. Petrus Meryem'in çok konuşmasından rahatsız olur ve şöyle der: "Rab, Meryem bizden daha çok konuşuyor. Bizi konuşturmuyor." Bu cümle basit bir kıskançlık değildir. Erken Hristiyanlığın içindeki derin bir tartışmanın dışa vurumudur. Kimin söz hakkı var? Öğretiyi kim yorumlayabilir? Kadınlar ruhsal bilgeliği taşıyabilir mi? İsa'nın cevabı ise gnostik düşüncenin tam olarak özünü verir bize. Onu susturmayın, çünkü ışık onun içindedir der. Bu sahne yüzyıllar boyunca gizli okullarda Sofya'nın dirilişi olarak yorumlanmıştır. Meryem eşittir Sofya'nın yansıması mıdır peki? Pistis Sophia'da Meryem ile Sofia arasında güçlü bir paralellik vardır. Bu paralellikleri ise yine bu tabloda görebiliyoruz. Sofia göksel bilgeliğin arketipidir. Meryem onun insan düzlemindeki karşılığıdır. Gnostikler der ki İsa bilgeliği gökten indirdi. Meryem onu dünyaya taşıdı. Bu nedenle Meryem metnin ana kahramanlarından bir tanesidir. Sofia'nın kurtuluşu kadar önemlidir bu durum. Akademik açıdan neden önemlidir? Modern akademi Pistis Sophia'nın Meryem'i nasıl konumlandırdığı konusunda hemfikir. Bu metin kadınların erken Hristiyan topluluklarında öğretmen, lider, yorumlayıcı rollerine sahip olduğunu bizlere kanıtlıyor. Meryem'in otoritesi bir istisna değildir. Metin boyunca defalarca teyit edilir. Bu durum Gnostik toplulukların örgütsel yapısında daha eşitlikçi ve mistik bir karakter olduğunu kanıtlar bize. Teolojik açıdan neden şok edicidir? Çünkü kilise tarihinde öğretinin kapıları sıkı sıkıya korunmuştur. Petrus kilise otoritesidir. Paulus doktrinal şekillendirmedir. Kilise babaları teolojik düzen olarak bilinir. Pistis Sophia ise şu cevap verir: hakikati anlayan kişi konuşur. Hakikati kim anlarsa o öğretir. Bu yüzden Meryem bu metinde diğer tüm öğrencilerden daha bilge görünür. Bu erken kilisenin gözünde çok büyük bir tehlikeydi. Peki Meryem bu kitapta ne öğretiyor? Meryem'in sorduğu sorular sayesinde İsa aeonların yapısını, arkonların düzenini, ruhun kozmolojik ya da kozmik anatomisini, Sofya'nın 13 pişmanlığının sırlarını, ışığın katmanlarını detaylı bir şekilde açıklar bizlere. Aslında Pistis Sophia bir bakıma İsa'nın Meryem'e özel ders notlarıdır. Ve bu düşünce metni hem ezoterik açıdan hem de tarihsel açıdan çok benzersiz bir noktaya çıkartır. Pistis Sophia neden kanondan çıkarıldı peki? Galiba şu ana kadar anlattıklarım neden çıkarıldığını gayet iyi anlatıyor ama biraz daha detaylandıralım. Pistis Sophia yalnızca ezoterik bir metin değildir. Bu metnin aynı zamanda politik bir tarafı da vardır. Erken Hristiyanlık döneminde hangi metinlerin kutsal sayılacağı, hangilerinin yakılacağı ya da hangilerinin sayılacağı büyük bir mücadeleydi. Pistis Sophia bu mücadelenin kaybedenlerinden bir tanesi oldu, açıkça görüldüğü gibi. Peki neden? Bu sorunun cevabını 3 farklı düzlemde açıklayabiliriz.
Tanrı anlayışı Ortodoks doktrini temelden sarsıyordu. Kanonik Hristiyanlık tek bir tanrı fikrine dayanır. Ama Pistis Sophia evrende iki ayrı güç olduğunu söyler. En yüksek ışık tanrısı ve Demiurge bu dünyanın kusurlu yaratıcısı. Bu kilisenin kabul edebileceği bir şey kesinlikle değildi. Çünkü şöyle bir denklem ortaya çıkıyordu. Dünya kusurluysa yaratıcısı kusurludur. Dünya kötü ise yaratıcı iyi değildir. İnsan ruha aitse bu dünyanın tanrısı meşru değildir. Bu bakış açısı kilisenin otoritesini tehdit ederdi. Çünkü kilise dünyanın düzenini Tanrı'nın düzenini olarak sunuyordu bizlere. Pistis Sophia buna açıkça karşı çıkar. İkincisi ise kurtuluş imanla değildir. Bilgiyle yani gnosiste geliyor. Kilise öğretisi der ki İsa'ya iman eden kurtulur. Pistis Sophia ise çok farklı bir yol gösterir. Işığı hatırlayan ve gnosis kazanan yani bilgi kazanan kurtulur. Bu noktada İsa'nın rolü bile değişir. İsa bir kurban değildir. İsa kefaret sunmaz. İsa'nın ölümü değil, öğretisi kurtarır. İsa bir öğretmen, gizli bilgiyi açıklayan bir inisiyatördür. Bu anlayış kilisenin yaptığı kurumsal yapıyı gereksiz kılar. Günah çıkarma sakramenti, kilise otoritesi, papaz sınıfı, resmi doktrinler hepsi bypass edilir. Çünkü kurtuluşun anahtarı kişinin içindeki ışığı hatırlamasıdır. Bu yüzden kilise içinde bu durum çok tehlikeliydi. Üçüncüsü ise Meryem yani Mecdelli Meryem'in aşırı yükseltilmesi. Kanonik metinlerde Meryem genellikle arka plandadır. İkinci sıradadır. Ama Pistis Sophia'da en çok konuşan kişi Meryem'dir. Mecdelli Meryem'dir. İsa en kritik açıklamaları ona yapar. Petrus bile onun bilgeliğinden çok rahatsız olur. Meryem Sophia'nın dünyevi yansıması gibi konumlanır. Bu erkek egemen kilise yapısı için kabul edilemez bir şey. Erken kilise babaları kadınların öğretmen olmasına, yorumlayıcı olmasına, lider olmasına karşıydı. Pistis Sophia ise bunun tam tersini söylüyordu. Dördüncüsü ise kozmosun yapısı. Kilisenin evren modeliyle tamamen çelişiyordu. Kilise evreni tanrı, melekler, insanlar, dünya şeklinde hiyerarşik bir yapı olarak görüyordu. Pistis Sophia ise 9 kapı, arkonlar, aeonlar, ışık güçleri, kozmik katmanlar eşliğinde çok başka hatta bambaşka bir kozmoloji anlatıyordu. Bu kozmoloji hem Yahudi geleneğinden hem de Greko-Mısır ezoterizminden oldukça iyi besleniyordu. Kilise bunu düşman teoloji olarak gördü. Beşincisi ise İsa'nın gizli öğretilerden bahsetmesi ise yasaktı. Pistis Sophia'ya göre İsa dirilişinden sonra 11 yıl boyunca öğrencilerine gizli öğretiler vermiştir. Bu o kadar tehlikeli bir iddiaydı ki kilise bunu kabul ederse şu anlama gelecekti. İncil'de eksik bilgi var. Kilisenin sakladığı bilgiler var. İsa'nın gerçek mesajı tam açıklanmadı. Bu nedenle bu tür metinler yasak bilgi kategorisine alınıverdi. Altıncısı ise ruhsal düşüş ve yükseliş. Psikolojik bir model sunuyor. Pistis Sophia'da günah ahlaki bir kavram değildir. Düşüş, bilinç yanılması olarak tanımlanır. Bu da kilisenin günah, ceza, tövbe sisteminin temelini temelden tehdit eder. Gnostik düşünce şunu söylüyor. İnsan kötü değildir. İnsan düşmüştür ama kökeni ışığa aittir. Karanlık ise bir yanılsamadır. Bu model kilise için tamamen kabul edilemez bir durumdu. Yedincisi ise metin çok karmaşık ve felsefidir. Kilise halkın anlayamayacağı kadar karmaşık metinlere karşı çok çekimserdi. Kozmoloji, ince teolojik ayrımlar, arkon, aeon yapıları, gnosis kavramları, dişil ilahi figürler, Pistis Sophia elit bir sınıfa hitap eden bir metindi. Bu nedenle kilise tarafından tehlikeli entelektüel metin olarak damgalandı. Entelektüeller hep tehlikeli olarak kabul ediliyor zaten. Sonuca baktığımızda Pistis Sophia'nın yasaklanması bir tesadüf değil. Bu kitap Tanrı'nın doğasını değiştiriyor. İsa'nın rolünü yeniden tanımlıyor. Kadın otoritesini yükseltiyor. Bilgiyi kurtuluşun anahtarı yapıyor. Kozmosu farklı bir mimari ile anlatıyor. Karanlığı psikolojik bir model olarak açıklıyor. Elbette kilise bu metni kabul etmeyecekti. Etse ne yapacak? Hepsi temelinden yıkılması gerekiyor kilise düşüncesinin.
Bu nedenle Pistis Sophia asırlar boyunca saklandığı yalnızca küçük ezoterik okullar tarafından okundu durdu. Modern dünyaya ancak 18. yüzyılda yeniden geri dönebildi. Gnostisizm bugün neyi etkiliyor peki? Pistis Sophia yalnızca antik bir metin değildir. Bugünün dünyasında bile etkileri çok şaşırtıcı derecede canlıdır. Gnostik düşünce özellikle 3 alanda sessiz ama güçlü bir iz bırakmıştır. Birincisi modern psikoloji. Jung ve ruhun gölgesi Carl Gustav Jung, Gnostik metinleri insan psikolojisinin en eski haritası olarak gördü. Sofya'nın düşüşü, bilinç dışına iniş, Sofya'nın yükselişi, bireyleşme süreci olarak yorumlandı. Jung şöyle der: Gnostikler ruhun anatomisini bizden önce çizmişti. Arketipler, gölge, anima, animus gibi kavramların kökünde bu metinlerin izleri vardır. Ezoterik ekoller ve okültizme de bakabiliriz. Bugün Thelema, Hermetik tarikatlar, Golden Dawn gelenekleri, New Age hareketler, Batı ezoterizmin büyük okulları Gnostik kozmolojiyi kendi sistemlerine entegre etmişlerdir. Arkon psikolojik engel, Aion yüksek bilinç hali, Gnosis farkındalık ve sezgi olarak yeniden yorumlanmıştır. Üçüncüsü ise popüler kültür. Matrix'ten Westworld'e, modern sinemada bile Gnostik izler görürüz. Matrix, sahte dünya, gerçek dünya ayrımı yapar. Westworld, yapay yaratıcı üst bilinç tartışması yapar. Dark, zaman döngüsü ve kaderin illüzyonunu inceler. Ghost in the Shell, bilinç beden ayrımı hepsi Gnostik düşüncenin modern yansımalarıdır. Kısaca Pistis Sophia sandığımızdan çok daha güncel bir kitaptır. Sorduğu sorular hala çok canlı. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye dönüyorum? Son söz. Pistis Sophia yalnızca eski bir papirüs değil, İnsan ruhunun binlerce yıllık hikayesini anlatan bir aynadır. Bu metinde Sophia'nın düşüşünü okurken aslında kendi kaybolmuş yanlarımızı da görürüz. Onun yükselişini izlerken kendi içimizdeki o derin ışığın bir gün yeniden doğabileceğini hatırlarız. Sophia'nın sesi bazen bir çığlıktır, bazen bir duadır, bazen sessiz bir umuttur. Ama her zaman aynı şeyi söyler. Karanlığın içinde kaldığın sürece ışığını unutursun. Ama bir kez hatırlarsan kimse seni geri tutamaz. Bugün hala arkonlarımız var. Korkular, alışkanlıklar, yanlış ışıklar, bağımlılıklar, yanlış kişiler ve içimizdeki gölgeler. Ve hala bir ışık alemi var. Bilinç, irade, farkındalık ve bize sürekli çağrı yapan o derin hakikat. Bu yüzden Pistis Sophia'nın son mesajı basittir. Karanlık seni tanımlamaz. Sadece geri dönmen gereken yolu gösterir. Benim son sözüm ise şu: her ruh kendi kaynağının yolcusudur ve her yolcu bir gün kendi ışığını hatırlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.